Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle yine bugünlerde yine çok revaçta olan havlu askılığı yapacağız. Ben bunun için iki tane çalıştım. Bu videoda ikisini de beraber yapacağız. Tavuklu isteyen de çok, çünkü çiçekli isteyen de çok. Ben ayçiçeği çalıştım. Çok sevdiğim için mutfağa da çok yakışacaktır. Bunları ayrıca banyolarda da kullanabilirsiniz. Banyonun kalorifer borusuna da yine aynı şekilde bu şekil takılabiliyor. Bakın böyle takacaksınız. Ve buraya havlunuzu, peçete, artık ne takmak isterseniz farklı amaçlarla da yine odalarınıza kullanabilirsiniz. İp olarak da ben kotonla çalıştım. Çift kat koton, ama sizler de yine kağıt ipi, rafya, bunun gibi deri ip, mumlu ip gibi farklı iplerde kullanabilirsiniz. Böyle bir şart yok. Çok hoş da duracaktır. Bunun dışında diğer iplerimiz normal koton ipler. Ben tavukta mesela hep alize kullandım. Bunda da nitmi yarn. Şu da Lanos Alara olması lazım. Yani karışık kullandım. Evde ne varsa o renklere uyan. Bu şekilde e, bunu taktığımızda fırına şuradan geçiriyoruz. Buraya tutturuyoruz. Şöyle. Buraya da havlumuzu takıyoruz. Şimdi videoda da zaten biraz önce gösterdim. Göstermeye çalıştım. Yalnız olduğum için biraz kendim çekmek zor oluyor. Evet. Şimdi hemen yapım aşamasına başlıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Önce havlu askımızın takma yerini yapacağız. Bunun için böyle halkalar gerekli. Bende ahşap olan var. İsterseniz bunların plastikleri de var. Farklı şekilde de var. Bu amigurumi ördüğümüz için biz bunu bebekler için şıngırak yapmak için daha çok kullanıyoruz. Elimde 7 santim ölçüsünde var. Bu da 7 santim. Daha büyük ve daha küçük de olabilir. İp olarak da ben Nitmi Nitmi'nin kurumi yarn ipini kullanacağım. Çift kat yapacağım. Renk olarak da renk kodumuz şurada. K7011. Lotta 4485. Bu renkle yapacağım arkadaşlar. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Veya farklı ipler kullanabilirsiniz. Kağıt ip olur, mumlu ip olur, pamuklu, makroma veya normal seten de olabilir. Her iple yapabilirsiniz. Çok hepsi havalı, güzel olur yani. Parlak ipler kullanabilirsiniz. Yani şıklık olsun dersiniz. Şimdi biz bugün koton iple yapacağız. Bunu çift kat olarak öreceğim. Biraz tok durması lazım böyle dokusunun. Tığ olarak da 5 numara 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım. Daha sonra üzerine figürler yapacağız. Desenlerini. Şimdi alıyoruz halkamızı. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle. İpimin içinden çıkardım. İçinden çıkardım ve bir tane dışındakiyle beraber çift kat olarak örüyorum. Şöyle ipimizi önce bir sabitleyelim. Bu ipi de biraz uzun bırakalım ki arada saklayalım. Evet. Şöyle tut. Tığımı içinden geçiriyorum. Sık iğne olarak öreceğiz. Evet, bir tane tutturduk. Şimdi şu ipi de arada yürütelim. Şimdi 12 tane sık iğne yapalım. Bu birinci. Tekrar yapıyoruz. Tığ alttan alıyoruz. İpimizi alttan gelip çektik. Ve sık iğne.
sıkış yapalım, burayı düzgün olsun. Tekrar çemberin içinden geçiyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane sık iğne yaptık. Ben şimdi bunu da 13 yapmıştım. Biraz bana göre bu bayağı enli oldu. Bu sefer 13, 12 yapacağım arkadaşlar. 12 tane sık iğne yaptık. 2 tane zincir çekip dönüyoruz. Şu tığım üstüne aldım. Hemen ilk ilmeğimi batıyorum. Ve buradaki 3 ilmeği birden kapatıyorum. Tığım üstüne aldım. Sıradakinin içine batıyorum. 3 ilmeği birden kapatıyorum. Sahte trabzan yapıyoruz. Tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Batıyorum. Çıktım. Üçünü bir kapattım. Şimdi sıra sonuna kadar 12 tane tekli trabzan yapalım. Evet, sıra sonuna geldim. 2 zincir çekip dönüyoruz. Tekrar bu tarafa 12 tane tekli trabzan yapalım. Her ilmeğe bir tane batıyoruz. Evet, bunu toplam 15 sıra örelim. 2 zincir çekip dönüyoruz. 12 tane tekli trabzan yapıyoruz. Evet, toplam 15 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar, toplam 15 sıra örgümü tamamladım. Bir ölçü verelim. İpe göre, çünkü değişebilir, kalınlıklarına göre sıralar değişebilir. Şimdi bu 6 santim, boyu da 11 santim arkadaşlar. 11'e 6. Şimdi artık burayı bitirdik. Zincir çekeceğiz. 15 tane zincir çekelim. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 zincir çekiyorum. Daha da az da çekebilirsiniz. Herkesin şeyinde değişebilir yani. Ve hemen karşıya ilk ilmeği batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi döndürüyorum. Tekrar tığım üstüne aldım ve burayı dolduruyoruz. Burası bitene kadar dolduralım. Evet, toplam 15 tane tekli trabzan yaptım ve hemen şuraya tutturuyorum. Şöyle yandan girdim. İlmek kaydır. Bir zincir çekerek ipimizi keselim. Hemen dipten kesmiyoruz. Yoksa oradan çıkar. O yüzden uzun bırakıp böyle iplerin arasından geçirip ipimizi saklayalım. Evet.
havlu aparatımızı bitirdik. Şimdi önce tavuğumuzu yapalım. Şöyle hazırladık arkadaşlar. Şurası düzü. Şunu arkaya çekelim. Evet. Böyle hazırladık. Şurada içinden geçireceğiz. Şöyle. Şimdi buraya da tavuğumuzu yapalım. Tavuğumuz için ben beyaz alize koton kullanacağım. İsterseniz farklı renkler çalışabilirsiniz. Ayrıca tığ değiştireceğiz yine. 2 numara tığ kullanacağım. Evet, tığımız da 2 numara arkadaşlar. 2 milim. Sihirli halka ile başlıyoruz. Orta parmağımıza 2 kere ipimizi doladık. Tığ içinden geçiriyoruz. Bir zincir çektim. Sabitledik. 3 tane zincir çekelim. Tığım üstüne aldım ve sihirli halkanın içine toplam 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir de sayıyoruz. Şu an 2 tane olmuş oldu. 2 3 4 Evet, 11 ve 12 tane ikili trabzan yaptık. İpimizi şimdi alttan gelen ipi çekeceğiz. Şu üstteki değil, bakın şu altta. Alttan geleni çekiyoruz. Daha sonra yine bu ipi en son çekerek sihirli halkamızı kapattık. Şimdi zincirin üçüncü zincirin içine batarak ilmek kaydıralım. Şöyle çift almaya çalışıyorum. Evet, ilmek kaydırdım. Tekrar 3 zincir tığın üstüne aldım. Aynı boşluğun hemen ilk battığımız yerin içine batıyorum. Burada yine 2 tane olmuş oldu. Şimdi sıra sonuna kadar her ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 24 tane ikili trabzan olacak. Her ilmeğe 2 tane. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim ve 24 tane ilmeğimiz oldu. En son şu boşluğa da bir tane yaparak burayı direkt geçersek kötü görünecektir. O yüzden hemen zincirin şuraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ipi de arada yürüttüm bu arada. Tekrar zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Buraya da doldurmuş olduk. Tekrar 3 zincir ve yine her ilmeğe çift batıyoruz. En son 4 tane kalana kadar, bakın şuradan 1 2 3 4 tane kalana kadar 4 ilmek, her ilmeğe çift batacağız. Yine ikili trabzan yapalım. Bu şekilde çift yapmaya devam edelim. Evet, 3. sıramızı bitirdik.
ve 1 2 3 4 tane kalana kadar ördük. Şimdi buradan geri döneceğiz. 2 3 zincir çekip dönüyorum. Tığım üstüne aldım. Hemen dibine battım. Tekrar tığım üstüne aldım. Sıradakine yine tek batıyorum. Burada 2 tane tek battık. Tekrar çift batıyoruz. Aynı ilmeğin içine 2 tane. Tekrar 2 tek. Bir çift. Bu sıramızda 2 tek bir çift, 2 tek bir çift tekrar yapalım sıra sonuna kadar. Evet, dördüncü sırayı bitirdik. En son 2 tane tekle bitirdim. Tekrar tığım üstüne burada artık tekrar dönüyoruz. Tığım üstüne aldım. 2 tane atlıyorum arkadaşlar. 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine batıp ikili trabzan. Tekrar tığım üstüne aldım. Aynı boşluğun içine ikili trabzan. Toplam 6 defa burayı dolduruyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 doldurduk. 2 tane atlıyoruz. 1 2 atlıyoruz. Üçüncünün içine batıp ilmek kaydırdık. Tekrar tığımızın üstüne aldık. Yeniden 2 atlıyoruz. 1 2 atlıyoruz. Üçüncünün içine batıyoruz. Yine ikili trabzan. Tekrar burayı 6 defa dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batıp ilmek kaydır. Bu şekilde devam edelim. Tığım üstüne aldım. Yine 2 atlıyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batıp yine 6 defa dolduruyoruz. Bunu sona kadar yapmıyoruz. Şimdi ben bir öreyim kaç tane gerekiyor. Ondan sonra buraya kafa yapacağız, ibik yapacağız. Evet, toplam 7 tane trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Şöyle 7 tane olacak. Tekrar 2 tane atlayıp üçüncüye ilmek kaydırıyorum. Şimdi 7 tane tekrar ilmek kaydıralım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buraya ibik yapacağız. Tekrar tığın üstüne aldım. 2 atlıyorum. Üçüncüye yeniden 6 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 ve 6 ve hemen baştakine batarak ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi ipimizi koparıyoruz. Beyazlı işimiz bitti.
Artık tavuğumuzun ibiklerini yapacağız. Şu ipi de saklayalım. Evet. Kırmızı ipimizi alalım. Evet. İpimizi şöyle bir sabitledik. Şimdi çeviriyoruz. Şu son yaptığımızın üstüne ibik yapacağız. Şöyle çevirdik. Buradan başlıyoruz. Hemen şu zincirimin dibine şu ipi kopardığımız yere şuraya bir tutturalım. Bunu tekrar içeri saklayalım. 3 zincir çekiyorum. Tığın üstüne aldım. Aynı yere şu içine batmaya çalışırsak daha güzel olur. Evet. Bakın buraya ortaya kadar her ilmeğe çift batacağız. Ortaya gelene kadar. Aşağı kadar yapmıyoruz. Tekrar yanındaki ilmeğe çift. Tekrar sıradakine çift. Sıradakine çift. Bu son olsun. Evet. 1, 2, 3, 4. Bunda 5 tane çift yapmışız. Toplam 10 tane. 3 zincir çekip aynı dibine batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Bunları saklayacağız. Bu şekilde ibiğimizi yaptık. Şöyle. Şimdi şuradaki ibiği yapalım. Tekrar ipimizi sabitliyoruz. Şimdi şurada ilmek kaydırdığımız boş alana ibik yapacağız. Hemen şunun yanındakine şuraya batalım. Tığın üstüne aldım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyoruz. Ve bu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapalım. 4 ve 5. Yine 2 atlıyorum. Hemen şuraya ilmek kaydırarak bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet. Alt ibiğini yaptık. Şunları saklayacağız. Şimdi gagamızı yapalım sarıyla. Evet, yine ipi sabitleyelim. Hemen kırmızının yanındaki ilmeğe batıyorum. Burayı sabitlemeden yapalım. Şöyle ipi arkaya alalım. Orada gözükmesin diye. Hemen kırmızının yanındaki ilmekten batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın üstüne aldım. Aynı yere bir daha battım. Tığın üstüne aldım. Sıradakine batıyorum. Şöyle pardon. İçinden geçirelim. Tığın üstüne aldım. Sıradakine batıyorum. İçinden geçiriyorum. Tığın üstüne aldım. Sıradakine battım. İçinden geçirdim. Burada 4 tane ilmeğim var. Hepsini bir kapatıp şöyle bir gagamızı yapıyoruz.
ipimizi kesiyoruz. Uzun keselim biraz. Saklamak için ipimizi. Evet, böyle gagamızı da yaptık. Bunları saklayalım içeriye. Şuraya da bir göz yapalım. Boncuk dikebilirsiniz. İple yapabilirsiniz. Şunları saklayıp gelelim. Evet, göz olarak böyle takma göz takacağım arkadaşlar. Böyle 5 milim kadar bir göz takacağım. Tam şuradaki deliğin içine yerimi açıyorum. Böyle taktım ve bunun arkasını daha önceki bebeklerle yaptığımız gibi mühürleme yapacağız. Arkayı takmıyorum. Biraz bekleyelim. Ve bastıralım. Arkayı takmadım. Takmadan bu şekilde zaten görsel olarak. Yani oyuncak değil. Evet, şimdi yapıştıracağız. Silikon. Evet, gözümüzü de yaptık arkadaşlar ve tavamızı bitirdik. Şimdi bunu tam çemberimizin üzerine, hemen üzerine şu kısma yapıştıracağız. Şurası buradan taktığımızda böyle denk gelmiş olacak. Bakın bu şekil görünecek. Evet, silikon tabancamı güzelce ısıttım ve hemen şu alana yapıştırıyorum. Biraz hızlı olmak gerekiyor ama. Evet. Şöyle hemen yapıştıralım. Tam ortalayalım. Evet. Bu şekilde bunu da böyle alttan takarken evet, buraya da havlu takılacak arkadaşlar. Evet, birinciyi yaptık. Şimdi hemen ayçiçekliğe geçelim. Evet, ayçiçeğimiz için gerekli olan renklerimiz kahve, sarı ve yeşil arkadaşlar. Şimdi kahve ile başlıyoruz. Tomurcuk kısmına. Sihirli halka ile başlayalım. İki kere doladık. Halkanın içine 6 tane sık iğne yapalım. 4, 5, 6. Alttan gelen ipi çekiyoruz. Evet, birinci sırayı yaptık. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi ikinci sıramda hepsine çift batıyorum. Ve 12 tane sık iğnemiz olacak. 3, 4, 5. ve 6. Evet, toplam 6. 12 tane sık iğne oldu. Şuraya ip takalım hemen sıra başı için. Evet, şimdi bir tek, bir arttır, çift batıyoruz. Bir tek, bir arttır, yine 6 tekrar yapalım.
Sıra sonunda 18 sık iğne olacak. Evet, dördüncü sıradayız. Bu sırada arkadaki tek kattan öreceğiz. BLO'dan şuradaki tek kata 2 tane tek, bir arttır yapalım. 2 tek, bir arttır, 6 tekrar yapalım yine. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Evet, 5. sıradayız ve yine arka kattan örüyoruz. 3 tane tek, bir arttır yapalım. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar, 3 tek, bir arttır. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. Yine arka kattan örüyoruz. 4 tane tek, 1 2 3 4, bir arttır, yine 6 tekrar, 4 tek, bir arttır. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sırayı bitirdik. İpimizi çekiyoruz artık. Arttırmayı bitirdik. Şimdi şuradaki BLO yaptığımız yerlere tomurcukları yapacağız. Şurada bir ilmek kaydırıp aşağıya ineceğim. İndiriyorum. Hemen bir alta, şurada bir zincir çekerek bir alta iniyorum. İlmek kaydırdım. 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıp ilmek kaydır. 2 tane 2 ilmeğe ilmek kaydırıyorum. 1, sıradakine battım. 2. Tekrar 3 zincir. Yine aynı boşluğa batıp ilmek kaydır. Tekrar 2 tane ilmek kaydır. 1 2, yine 3 zincir. Hemen dibine batıp ilmek kaydır. Yine 2 tane ilmek kaydırıyorum. 3 zincir. Tekrar dibine batıp ilmek kaydır. Evet, tomurcuklarımız bu şekilde. Burayı dolana dolana, bu BLO'lar bitene kadar, bunlar bitene kadar tomurcukları yapmaya devam edelim. Aşağı yine bir zincirle ineceğiz. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi tekrar bir altı ineceğiz. Şurası bakın. Bir altta buradaki katlara yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Bir altı iniyorum. İlmek kaydırdım. 3 zincir. Tekrar aynı dibine ilmek kaydırdım. Renk kahve olduğundan biraz zor görünüyor. Evet, tekrar 2 tane ilmek kaydırıyoruz. 1 2, 3 zincir, hemen dibine batıyorum. İlmek kaydır. Bu şekilde BLO'lar bitene kadar döne döne tomurcuklarımızı yapalım. Evet, sıramın sonuna geldim ve toplamda 3 sıra tomurcuk yapmış olduk. En son bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Yani uzun derken dipten kesmiyoruz.
Sonra bunu hemen dibinden bu tarafa çekiyoruz. İpimizi ikisini bir bağlayıp dipten artık normal kesebiliriz. Hemen çiçeğimizin yapraklarına geçiyoruz. Bu şekilde tomurcuklarımızı yaptık. Sarı ipimizi alalım. İpimi sabitliyorum. Herhangi bir yerden başlıyoruz. Şuradan başlayalım. 2 zincir çektim. Tığım üstüne aldım. Hemen tekrar dibine ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Sıradakine yine ikili trabzan. Tığım üstüne 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa batıp 1 2 3 defa da çıktım. 3 zincir çekelim. Ve hemen şuradan yandan şu ikisi ilmeğin içinden geçiyorum ve ilmek kaydır. Tekrar 2 kere doladım. Yanındaki ilmeğin içine 1 2 3 kere de çıktım. Tığımı bir kere doluyorum. Hemen dibine yine ikili trabzan. Bu şekilde tekrar yanındakine ikili trabzan ve 2 zincir çekip dibine batıp ilmek kaydırdım. Evet, yaprağımızın birincisini yaptık. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan. Tekrar tığımın üstüne aldım. Yanındakine ikili trabzan. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa 3 defa da çıkıyoruz. 1 2 3 3 zincir. Şöyle yandan giriyorum ve ilmek kaydır. Tekrar 2 kere doladım. Yanındaki ilmeğe 3 defa da çıktık. Bir kere doladım. İkili trabzan. Tekrar bir kere dola. Sıradaki ilmeğe yine ikili trabzan. 2 zincir. Hemen dibine ilmek kaydır. Evet. İkinci yaprağımızı da yaptık. Bir kere daha beraber yapalım. Tekrar 2 zincirle başlıyoruz. Tığımın üstüne aldım. Hep ikili trabzan ve şu ortada da 3 kere de çıkıyoruz. Hemen dibine, hemen aynı yerin dibine batıp yine ikili trabzan. Tekrar sıradaki ilmeğe ikili trabzan. 2 kere doladım. Aynı ilmeğin içine 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 3 zincir. Şu yandan giriyoruz şu iki ilmeğin arasından. Ve ilmek kaydır. Tekrar 2 kere dola. Sıradaki ilmeğe 1 2 3 kere de çıktım.
Hemen dibine tekrar ikili trabzan. Yanındakine yine ikili trabzan. 2 zincir. Dibine, aynı yerin dibine ilmek kaydır. Evet, bu şekilde yapraklarımızı yapalım. Hemen tekrar buradan ikili trabzan çıkacağız. 1 2 zincir. Hemen aynı yerin dibine ikili trabzan. Sıradakine ikili trabzan. 2 kere doladım. Aynı ilmeğin içine 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 zincir. Şu yandan giriyorum. Şu 2 ilmeğin arasından ilmek kaydır. Tekrar 2 kere dola. Sıradaki ilmeğin içine 1 2 3 aynı ilmeğin içine ikili trabzan. Sıradaki ilmeğe ikili trabzan, 2 zincir, aynı dibine bunu tutturuyoruz. İlmek kaydır. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bitene kadar devam edelim. Evet, son yaprağımı yaptım. Şurada şu boşluğu atlayarak 2 sık iğneyi atlıyorum. Hemen ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırıyorum. Burayı düzleştirdik, birleştirdik. Bir izini çekip ipimizi keselim. Evet, son yaprağımı biraz sığsın diye, bir tane daha sıkıştırmayalım diye bir atladım. Yaydım yani. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Hemen yaprak yapalım. Şöyle yeşil ipimizi alalım. Evet, 11 tane zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir, bir atlıyorum, ikinciye bir sık iğne, tığım üstüne aldım, sıradaki zincire tekli trabzan, üçünü bir kapatıyoruz, tekrar tığım üstüne aldım, sıradakine yine batıp çıkıp üçünü bir kapatıyorum, tekli trabzan, yine tığım üstüne aldım, sıradaki zincire ikili trabzan, 2 defa da çıkıyorum, tekrar sıradaki zincire ikili trabzan. Şimdi 2 kere doladım tığımı, sıradaki zincire 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3 tekrar 2 kere doladım, aynı boşluğa 3 kere de 1 2 3 tekrar 2 kere doladım, aynı boşluğa 3 defa da çıkalım. 3 evet, şimdi tekrar 2 tane ikili trabzan yapalım. İki tane tekli trabzan, ve son zincire şöyle burayı dönelim. 1 2 3 taneyle burayı döndüm, köşemi
Şöyle yaprağımız. Tekrar 2 tane tekli trabzan. Aynısını karşı tarafa yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan. Üç kere doladım. Yine bu boşluğa 3 defa 3 kere de çekiyoruz. Bu biri, ikinciyi yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa 3. Evet. Şimdi 2 tane sıradaki ilmeğe batıyorum. Gevşek oldu. 2 tane ikili trabzan. 2 tane tekli trabzan. Hepsini bir kapattım. Ve en son bir sık iğne ile bitiriyorum yaprağımı. Şuraya ilk başladığıma ilmek kaydırdım ve yaprağımızı bitirdik. Bir yüzünü çekip kesiyoruz. Evet, yaprağımız tamam. Şöyle şuradan yapıştıracağız. İsteyenler bir tane daha yapabilir. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde şöyle katladığımızda böyle gözükecek. Tek de kalabilir. Çift de yapabilirsiniz. Evet, silikon tabancamı iyice ısıttım. Bu arada bir yaprak daha yaptım ve bu şekilde yerleştireceğim. Önce çiçeğimin yapraklarını yapıştırıyorum. Hemen şöyle sarının olduğu yere. Bu şekilde görünsün diye. Şöyle bastıralım. Böyle olacak. Diğerinde bunun karşısına doğru yapacağım. Şöyle. Hemen bunu da yapıştıralım. Evet. Bunlar tamam. Şimdi çiçeğimizi tam şu kısma yapıştıracağız. Şöyle bunu da hesap edelim. Ve taktığımızda evet, böyle olacak. Ve biz şu alana yapıştırmış olacağız. Şöyle. Sadece ortaya yapıştıracağım. Bunlar 3 boyutlu gibi havada kalacak. Hemen yapıştıralım. Kahve olan tomurcuk kısmımıza. Evet. Yapıştırmayı da tamamladık. Biraz soğusun. Evet. Ayçiçeğimizi de yapıştırdık. Çok da güzel oldu değil mi? Ben çok beğendim. Bunun daha büyüğünü yaparak perde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mutfaklarınıza tutucu olarak daha büyüterek tohum kısmını, çiçek kısmını böyle bir takım da yapabilirsiniz. Böyle isteyen
tavuklu isteyen ayçiçekli. Siz hangisini beğendiyseniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğen yapmayı unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.